İlk oturum izni bir sene çıktı değil mi? Tabii. Podgorica'nın en turistik yerlerinden birisi burası. Daha önce burada oturum izni olanlara kredi verilmiş fakat kredi çekip kaçanlar olmuş. Burada nehir kıyısında çok güzel yerler var tam karşıda. Tek katlı, bahçeli. Yeni bir ev dersek 500'ü gözden çıkaracak. Dün de bahsettiğim gibi her yer yeşillik arkadaşlar. Şehrin merkezinin tamamı böyle. Karadağ sokaklarında birçok kedi var arkadaşlar. Biz iyi ki yaptırmışız. Yoksa kedimiz geçemeyebilirdi. La Paz diye bir mekana geldik şimdi. Restoranlar var ama Türkiye'deki gibi yerinde yemekler olmuyor. Podgorica'daki ikinci günde herkese selamlar. Birinci gün yoğun geçti. Bayağı bir yer gezdik. Kanalımdan videoya ulaşabilirsiniz. Karadağ giriş bilgileri içeriyor video ayrıca. Şimdi güneşli bir havayla karşılaştık. Dünkü hava berbattı, çok üşüdük. Ve ikinci günümde tarihi bir mahalleye geldik arkadaşlar. Bu mahalle Osmanlı döneminden kalma birçok yapı içeriyor. Burada nehir kenarında birkaç tane kafe var arkadaşlar. Hemen nehir kenarına iniyoruz ve tarihi bir köprü var burada. Köprü Roma egemenliği döneminde 18. yüzyıldan kalmış. Hala günümüzde aktif olarak kullanılıyor bu köprü. Podgorica'nın en turistik yerlerinden birisi burası. Ve nehir kenarında biraz dinlendikten sonra yolumuza devam edeceğiz. Şöyle bir manzaraya karşı hemen manzarayı gösteriyorum. Burası halka açık, ücretsiz bir yer. Tabii ben hazırlıklı geldim. Kahvemi marketten aldım. Kahvenin fiyatı 2,5 euro. Türkiye'ye göre 2 katı pahalı. Burada insanlar oturup manzaranın tadını çıkarıyor. Tam arkamda manzara eşliğinde biraz dinlendik ve şehri keşfetmeye devam ediyoruz. Sonbahardayız. Her yer bomboş. Yazın buralar full dolu oluyormuş. Nehir kenarı özellikle. Burada yaşayan arkadaşımız söyledi. Podgorica'da sokaklar bayağı sessiz, sakin. Pek insan göremedim geldiğinden beri. Burada nehir kıyısında çok güzel yerler var tam karşıda. Tek katlı, bahçeli, mükemmel manzaraya sahip. Podgorica'da dün de bahsettiğim gibi her yer yeşillik arkadaşlar. Şehrin merkezinin tamamı böyle neredeyse. Birçok park, bahçe var. Nikolay Bey'in burada heykeli var arkadaşlar at üstünde. Nikolay Rus bir general arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda komutanlık yapmış. Merhaba, hoş geldiniz. Ve burada yaşayan akrabalarımla buluştuk. Onlar 3 aydır beri burada yaşıyor. Podgorica'ya yeni taşınmışlar. İlk şehir neresiydi? Kotor. Kotor'da kaldılar. 2 ay kaldı. Orada kaldık. Yeni geldik buraya. Podgorica'ya yeni gelmişler. Şimdi burada bir iş bulmuş arkadaş, transfer işi. Orada devam edecek Caner. Aynı zamanda eniştem. Onlar daha hakim bu ülkeye. Ülke hakkında bilgi ediniyoruz. Şimdi akşam yemeğine gidiyoruz beraber. Kendileri burada oturum izni aldı. İlk oturum izni bir sene çıktı değil mi? Tabii. Daha sonra da bir sene çıkacak. Tabii. Daha sonra da uzun dönem oturum izni hak kazanacaklar. O uzun dönemde de buranın bankalarından kredi çekebilecekler. Çok daha rahat bir yaşam tarzı. Yarı vatandaşlık gibi bir şey olacakmış. Pizzaları da güzel oluyor. Yani muhteşem diyemem ama Anladım. Kotor'da falan Pizza daha better. iyi yersiniz. En güzel pizza Hersek Novi'de. Hersok değil. Evet, Novi. Aynen. Ama bayağı uzak. Olsun, Sınıra sıkıntı yok. yakın. Ama en iyi mozzarellalar orada burada. Öyle mi? Margaritalar tabii. Dün geldik biz buraya, Münhen diye bir yere geldik. Birkaç tane bir içtik. Burası da dün geldiğimiz yer. Aslında dün geldiğimiz sokak. Bugün biraz daha kalabalık. Yine burada bir yere oturacağız. Bugün biraz daha kalabalık. Dün bomboştu burası ya, bu alan. Yes, we sit without people. Yes. Today different. Today is Saturday. Bugün hafta sonuymuş arkadaşlar. O yüzden biraz kalabalık. Şimdi anladın. Bir de 2 gün tatil vardı. Burası iyice boştu. Öyle mi? Niye boş? Niye Goşev gibi bir şey. Niye boşa var? Ha, onu ben duydum internetten. Her yer Aslında, kapalıymış falan evet. öyle. Yani yazar önemli bir insan onlar için. Buranın önemli bir insanı için 2 gün tatil yapmışlar. Her yer her yer kapalı. Yapmaya yer arıyor. Onlar çalışma istiyor. Onlar da bizim gibi tatil yapmaya yer arıyormuş, Türkiye gibi Karadağ. Her fırsatta tatil yapıyorlarmış ve her yeri kapatmışlar. İncin top oynuyordu diye Caner burada 2 gün önce. Bütün şeyler kapalı, restoranlar. Restoranlar açık. Ama Kamu kuruluşları. anladım, bizimki gibi. Tabii. Resmi tatil. Resmi daireler. Alışveriş merkezleri. Hı hı.
marketler, Çoğu yeri kapatmışlar hanım. restoranlar ve benzin istasyonları. La Paz deyince orası. He. La Paz diye bir mekana geldik şimdi. Şunun altına geçelim ya, kırmızı şeyin. 4 kişi. Hello. Tutkun burada bu dilini öğrenmeye çalışıyor. Hangi dili konuşuyorlar burada işte? Karadağcı ama şöyle söyleyeyim, Hırvatça, Sırpça, Boşnakça, karışık bir dil gibi. Yani birini bilsen hepsini Yeterli olur. anlatıyorsun. Hadi ya. Tabii. Hırvatça, Sırpça, Karadağca hepsi aynı anlıyor ama Karadağlılar milliyetçi olduğu için ille diyor ki Karadağca Konuşacaksın. ben öğreniyorum, Evet. konuşuyorum diyeceksin Benim diyor. diyor, Sırnabos gidiyor. Ama aynı zamanda konuşan da var diğer dilde hep burada. Aslında konuştuğu Hırvatça zaten. Anladım. Çok ufak böyle bir iki harf farkı var. Tamam mı? Öyle mi? Adam onu hemen çekmiş, demiş bu benim dilim böyle. Tamam artık buna Karaca. Yani resmi dili aslında ortak bir dilin bozması gibi burada Karadağca. Çok zor diyor öğrenmesi. Şimdi Tutkun başlamış birkaç gün önce. Öğrenmeye çalışıyor. Fakat felaket zor diyor. Bayağı oldu. Burada peki çalışalı. İngilizce bilen seviye ne? Yerel Yaşlı halkı. insanlar bile biliyor İngilizce. Evet. Sana şöyle Ve bir iyi şey anlatayım. konuşuyorlar. Ben ilk buraya berbere gittiğimde şöyle düşün, Edirne'den örnek vereyim. Esentepe'de oturduğumu düşün, Edirne'nin istasyon mahallesine gittiğimi düşün. Anladım. Yani Orada bir mahalle berberine gittim yanlışlıkla. Ya adam çok iyi İngilizce biliyordu. yerel insanların yaşadığı bir mahallede bahsediyor. Yani ben Perfect seviyesinde. evet, Türkiye'de bu tarz mahallelerde Yok. mesela İngilizce bilen berber kuaför bulamayız. Turistik yerler dışında da halk İngilizceye hakimmiş. Ha. Suriyeli nasıl Arapça konuşup bir devlet Dilini dairesinde öğrenmeye çalışmıyor. hizmet almayı bekliyorsa Anladım. Türkiye'den o insanlar da bunu bekliyor yani. Öğren diyor. Zaten sen konuşunca onlar dilinde gülümsüyorlar. Doğrudur. Çok hoşuna gidiyor. Evet, çünkü öğrenmeye çalışıyorsun, Evet, anlıyor evet. senin adaptasyon sürecini. Peki, çok Rus var mı? Var. Savaştan sonra Rus ve Ukraynalılar buraya çok göç etmeye başlamış. Tabii Türkler de istiyor buraya göç etmek fakat Karadağlılar Türklerin uyum sağlamasını geciktirdiği için, daha doğrusu bizimkiler pek uyum sağlayamadığı için pek sıcak bakmıyor Türklerin buraya gelişine. Fakat tabii uyum sağlayan Türkler de burada da çok rahat yaşayabiliyor. Mesela yemek söyledik burada dün, atıştırmalık bir şey, bira söyledik. Hemen yanında hesabı da, adisyonu da getirdi. Ne kadar görebiliyorsun. Devam etmek isteyenine de üzerine ilave ediyor. Değişik bir sistemleri var. Belki turistler için yapmışlar bunu. Kaçan oluyorsa. Olabilir Evet, belki. ama hep Her yer böyle. Biz mesela şöyle rastladık. Hesabı getiriyor, bırakıyor. Biz mesela yiyoruz, içiyoruz. Hı hı. Seninle ilgilenmiyor bile. Aynen. Biz parayı bırakıp gidiyoruz. Mesela ortada hiç O da garson var yok, yani. bir şey yok. Hani Kültürleri bir böyle. vergi alın falan Türkiye'de. Sormuyorlar hiç, aynen darlamıyorlar yani. Restorana oturduğumuzda çok rahat. Kontrol bile etmiyorlar ya bu hesabı ödedim Yo diye. dün 7 tane biz masada bira barda durdu, 7 tane ya. Hiç kimsenin umursamadı yani. Kimse sizi burada darlamıyor ne yersin ne içersin diye. Bir an bitince gelmiyor ya da kahven bitince hiç boş götüreyim, yenisini getireyim diye. Öyle bir darlama sistemi yok. Yemeğimizi söyledik, ben burger söyledim, Bera taco söyledi, ortaya bir de patates kızartması söyledik. Ve burada yaşayan Türkler hakkında konuştuk, Ruslar hakkında konuştuk. Savaştan sonra dediğim gibi birçok Rus ve Ukrayna vatandaşı buraya gelmiş. Fakat şöyle bir gerçek var. Türkler yabancı ülkede yaşayan kendi insanlarını sevmiyor. Zaten seviyor fakat herhangi bir yardımlaşma, dayanışma çok söz konusu değil. Ruslar bunu çok iyi yapıyor. Dünyanın her yerinde yapıyor bunu. Burada da aynı şekilde bir Telegram grupları var birkaç tane. Antalya Kaş'ta yaşadım ben 2 sene. Orada örnek vereyim size. Kendi Telegram kanallarından herhangi bir restoranı belirliyorlar ve sadece o restorana gidiyorlar. Ya da herhangi bir Rus işletmecisi varsa bir restoran ya da barda Ruslar orasını tercih ediyor. Her konuda yardımlaşıyor, dayanışıyor. Bu da aynı şekilde burada devam ediyormuş. Burada yaşayan Türk akrabalarımdan Caner ve Tutkun. Tutkun benim yakın akrabam, Caner de eşi. Bugün onlarla beraberiz. Videonun başında dediğim gibi 1 aydır Podgorica'dalar, 3 aydır da Karadağ'da yaşıyorlar. Biraların ardından adisyon geldi. Ne söylediysek az önce bahsettiğim şekilde burada hepsini yazıyorlar. Masada ne yediğini, ne içtiğini biliyorsun. Tutkuma Edirne'den Türk kahvesi getirdim. Burada Türk kahvesi yok gibi bir şey, değil mi? Var ama bizimki gibi değil. O
çektirdiğiniz kahveyi Anladım. de bulamazsınız. Normal Türk kahvesi gibi çekilen kahve gibi yokmuş. Hazır paket değil mi hepsi? Hazır paket. Pek taze, tadı tuzu yok dedi. Edirne ona Türk kahvesi almıştım. Şimdi yemeğimizi bekliyoruz. Ucuzmuş gibi söylüyorum çünkü gayet uygun. 9.80 euro. Ve burgerin içinde Caner söyledi şimdi en az 300-400 gram kadar et var. 400 grammış. Bu fiyata Türkiye'de yediğimiz burgerlere kıyasla çok daha uygun. Vera da taco söyledi. Şöyle 3 parça geldi bu taco. Taco'nun da fiyatı 6.8 euro 3 parça. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben de. Sana da afiyet olsun. Again, try. Kendisi Tutkun ve Caner gelirken buraya kedilerini de getirmişler. Fakat hiç kolay olmadı diyor. Nasıl getirdin Tutkun kediyi? Yani ilk olarak filtrasyon yapılıyor, alınıyor, sonra Ankara'ya gönderiliyor. Orada testten geçerse Şaka yapıyorsun. onay veriliyor. Tamam. Hasta olmadığına dair. Sonra uçuş öncesi 48 saat önce Tarım İl Müdürlüğü'ne gidiliyor. Oradaki veterinerler uçabilir, Raporunu sağlıklıdır veriyor. raporu veriyor. Öyle bir süreç ama Buradan en az peki ekstra bir şey ücret istiyorlar mı? Ülkeye girişte herhangi bir girişte kontrol yok. hayır. Bazıları yaptırmamayı göze alıyor. Yani eğer sana dur geçemez derse evrakları yaptırmıyor bazısı. Hı hı. Aa geçeriz falan Karadağ işte Anladım. diye düşünüyorlar ama bize sordular. Belgelerin Evet, hepsini sordular. Evet, Var mı yok mu? belgeleri göstermemiz gerektiğini söylediler. Baktılar, incelediler. Yani onlar şansa geçmiş herhalde benim düşüncem. Yani biz iyi ki yaptırmışız. Yoksa kedimiz geçemeyebilirdi. Uçuş iptaline kadar Anladım. belki varırdı. Şeyi peki arabayı alırken sadece oturum izni mi sordular size? Tabii Evet. oturum izni sorun. Oturum izni olan direkt araba alabiliyor yani. Tabii. Banka kredisi çekme durumu oldu mu? Oturum izni varken kesinlikle Eskiden, çekilmiyor. Biz kendimiz Türklere, tutarız. göçmenlere Nakitle kredi alınmış. veriliyormuş. Fakat şu an vermiyorlar çünkü kredileri çekip kendi ülkelerine dönmüş. Artık Yani dünyanın her yerine nam salmış bir ülkeyiz. Daha önce burada oturum izni olanlara kredi verilmiş fakat kredi çekip kaçanlar olmuş. Dönmeyenler var. Peki Podgorica'da en sevdiğiniz neler var? düşünmem lazım. Ya da Karadağ'da genelinde. Karadağ'da genelinde. Ya bana huzurlu geliyor. Huzurlu. Benim için en önemli. Ülkede huzur var değil mi? Evet, huzur var. Kimse kimseye karışmıyor. Herkes kendi havasında, özgürlüğüne düşkün herkes. Öyle. Memnunuz. Türk yemekleri konusunda peki burada kolay değil mi? Türk yemeği bulmak. Kolay değil. Restoranlar var ama Türkiye'deki gibi yerinde yemek gibi Anladım. olmuyor. Türk işletmeciler de var değil mi aynı zamanda? Tabii var. Burada işletme sahibi Türkler de var, mekanları var. Ama yemekleri çok öyle. Yani restoran mabında denediğimiz restoranlar oldu. En basitinden lahmacun örneğini vereyim. Türkiye'deki gibi değil. Anladım. Bu yüzden bazı şeyleri burada pek denememeyi öneriyorum. Türk yemeklerini pek denemeye gerek yokmuş burada. Türk restoranlarına gitmeye pek gerek yokmuş. Alkol fiyatları ucuz, yemek ucuz. Yaşam standartı yüksek. Kiralar da yaklaşık iyi bir evde 700-800 euro mu? Ne kadar? 700, Tamam, 600. ya Yeni bir ev ama. 800'e 2 Bantında. artı 1 bulunabilir. Eğer 1 artı 1 diyorlarsa yani iyi yeni bir ev dersek 500'ü gözden çıkaracaklar. Anladım. Şeyi peki nasıl yapıyorsunuz? Eşyaları Her ev eşyalı. %90 eşyalı her ev. kiralıkların hepsi eşyalı neredeyse. Çok ilginç bir şey var. Yeni evler sıfır sana teslim edecekler ya, mutfaksız. Mutfak yok, hiçbir şey yok. Nasıl ya? Mutfak bomboş. He ocak yani Mutfak dolabı bile yok. şaka yapıyorsun. Evet, sıfır. Ev Mutfak alacaksan. niye? Peki bunu düşünmüyorlar mı? Mutfak Herkes keyfine göre yaptırsın Anladım. diyorlar. çok Ya Evet. mutfak dolabı da yaptırmak Evet. ucuz burada. Ortalama şimdi ben ikinci el olarak satılanları gördüm 150 avroya. Kocaman mutfak dolabı satıyor adam. Ya sıfırla yaptırsan sanırım 500 avro civarı falan. anladım. Enteresan bir bilgi daha öğrendik. Evlerde mutfak yokmuş arkadaşlar. Yeni yapılan evlerde. Yemeğimizi yedik, hesabımızı ödedik, kalktık. 4 kişi atıştırmalıklar dahil 22 euro hesap ödedik. Ve videomuzun kapanışını pizzacıda yapıyoruz. Son olarak gecenin sonunda pizzacıya geldik. Podgorica'da ikinci gün bitti. Podgorica'da çok öyle ağam şamlı, enteresan bir yer yok. Çok böyle ilgi çekici yerler yok. Güzel şehir. Her yer. Park bahçe çok. Birçok kafe pub var. Gece hayatı hafta sonları kalabalık oluyor. Bunun dışında da tarihi yerler var. Onları da size gösterdim. Ve pizzacıya geldik.
İçerisi dolu dolu. One pieces this. One. 3 dilim pizza söyledik arkadaşlar. Şöyle çeşitleri var. Makarnalı. Bunda salça gibi bir şey var üstünde. Margarita tarzında. Etli ve mantarlı. Kola, çay toplamda ne kadar tutmuş hemen gösteriyorum size. 11.2 euro toplam para ödedik bunun için. Burası bayağı bir meşhurmuş. Podgorica'da pizzası çok güzelmiş. Öyle dedi veren arkadaşlar. Şimdi yiyoruz. Masaya bir de şöyle bir peçetelik koymuşlar. Her masada bu peçetelik var.